Bir aile fotoğrafına bakıyorsunuz. Hepsi gülümsüyor, yan yana duruyorlar. Birbirlerine yaslanmışlar. Gördüğünüz mutlu bir aile tablosu. Ama fotoğraf makinesinin düğmesine basmadan birkaç saniye önce o gülümsemenin altında kimin ne düşündüğünü bilseydik ne olurdu? Sherman Yaşar'ın söyleme bilmesinlere işte tam da bu soruyu soruyor. Ve verdiği cevap o fotoğrafın ardında ne kadar karanlık sularda yüzülebileceğini gösteriyor. Önce yazardan biraz bahsedelim. Sherman Yaşar 1982'de Berlin'de doğmuş. Ama bir yıl sonra kendisini Anadolu'nun küçük bir köyünde bulmuş. O köyde fazla konuşmak ayıpmış. Uydurmak yalana eşdeğermiş. İçinde bütün o hikayeleri taşıyan bir çocuk onlara söyleyemeyince yazmaya başlamış. Türk Dili ve Edebiyatı okumuş. Yüksek lisansını tamamlamış. Bir süre reklam sektöründe metin yazarlığı yapmış. Tarihi Hoşça Kal Lokantası, Deli Tarla gibi öykü kitaplarıyla tanınan Sherman Yaşar 2020'de Sait Faik Hikaye Armağanı'nı almış. Bunu ayrıca söylüyorum çünkü söyleme bilmesinler onun ilk romanı. Öykücü bir kalemden çıkmış olması romanın yapısına ve diline çok doğrudan yansımış. Kitapta uzun betimlemeler yok. Satırlar kısa ve yoğun. Doğrudan anın içine dalıyor. Bence bu önemli. Şermin Yaşar 2022'de dünyanın ilk kelime müzesini kurmuş. Kelimelere o kadar bağlı biri ki onları sergilemiş. Bunu öğrenince romanın sade görünen cümlelerine daha farklı baktım. Her birinin arkasında bir özen olduğunu hissettim. Kitaba gelecek olursam kitapta bir aile var. Kazım ve Mürüvvet'in üç oğlu. Emin, Ethem ve Ekrem. Gelinler ise Hülya, Nurten ve Sevgi. Bir de Çiğdem var ki o ayrı bir mesele. Dışarıdan bakıldığında her cuma buluşan birbirine bağlı sıradan bir aile. Yazar romanda her karaktere sırasıyla söz veriyor. Biri konuşuyor, bitiriyor, bir diğeri başlıyor. Ama ilginç olan şu, hepsi aynı olayları anlatıyor. Aynı yemeğe, aynı kavgayı, aynı anı. Ve o anı her biri bambaşka görüyor. Ben okurken bir karakter okuyup o haklı diye düşünürken bir sonraki bölümde haksız sandığım kişi kendi ağzından konuşmaya başladığında o da haklı göründü. Tabii kendince. Sonra bir sonraki karakter devreye giriyor ve bir kez daha yanılıyorum. Bu döngü boyunca insan farkında olmadan bir şeyi öğreniyor. Kimse dışarıdan göründüğü gibi değil. Bence bu romanın okuyucuya zevk veren, bir başkasının gözünden görmenin nasıl olduğunu merak ettiren tarafı. Kitabın adı bir şarkıdan geliyor. Samime Sanay'ın Söyleme Bilmesinleri. Romanda da o şarkı geçiyor bir karakterin zihninde. Mutlu olabilecekken mutsuz olan insanların o gösterişsiz, mütevazi mutluluk hayallerini taşıyor şarkı. Bir kilo hamsi, sıcacık bir yuva, belki sadece birinin yanında oturması, eşlerin birbiriyle muhabbet etmesi. Bu kadar küçük şeyler ama bir türlü gerçekleşmeyen hayaller. Şermin Yaşar bu şarkıyı tesadüfen seçmemiş. Kitabın ne anlatmak istediğini çok iyi özetliyor. Romanı okurken şarkıyı merak edip dinledim ve şarkının son yorumlarına baktığımda gördüm ki herkes kitaptan duymuş da gelmiş. Meğer şarkıyı merak eden bir ben değilmişim. Şimdi size sormak istiyorum. Kaç tane sırrınız var? Ama şöyle sıradan bir sır değil. Derin bir şey. Kimseye söyleyemediğiniz, kendi içinde taşıdığınız bir ağırlık. Bir pişmanlık, bir hayal kırıklığı. Yıllar önce söylenemeyen bir söz. Bu romandaki her karakter böyle bir şeyi içinde taşıyor. Ve bence Şermin Yaşar'ın asıl söylemek istediği şu. İnsanlar sırlarını saklamak için muazzam bir enerji harcarlar. Ama sakladıkça o sır büyür, birikir, zamanla o insanı içten içe eritmeye başlar. Romanın finali de tam bu birikimin patladığı an. Sıradan bir akşam yemeğinde Kazım Baba'nın yıllardır içinde taşıdığı bir şey dışarı çıkıverir. O andan sonra ne bir şey eskisi gibi kalır ne de kimse birbirini eskisi gibi görebilir. Karakterlere gelelim. Kitabı okurken kendimi sanki bir psikologmuşum da karakterlerin her biri bir danışanmış gibi hissettim. Her danışan geliyor, içini döküyor, kendi bakış açısından haklı çıkıyor. Ama hepsini birlikte görünce şunu anlıyorsunuz. Bu aile birbirini sevmiyor değil. Aksine bazıları fazlasıyla seviyor. Ama kimse birbirini gerçekten dinlemiyor. Kimse gerçekten görmüyor. Sıkıntılar söylenmiyor. Duygular saklanıyor. Ve bu birikim sonunda herkes için bir tür hapishaneye dönüşüyor. Bu günlük hayatta da gördüğümüz acı ve acınası bir durum. Bu karakterlerin içinde Emin'in hikayesi belki de size en tanıdık gelecek olanı. Zaten kitap Emin ile başlıyor. Hülya ile yıllar içinde birbirine yabancılaşmış bir çift. Dışarıdan mükemmel görünen bir evlilik, içeriden ise Emin'in aklı hala başka yerde. Emin'in en çarpıcı yanı bu bana kalırsa. Yanlış yerde kalmış ama çıkmaya da cesaret edememiş biri. Hülya ise güçlü görünen ama kırılganlığını çok derinlere gömmüş bir karakter.
Okurken en çok onunla bir yerde buluşabildim. O her şey yolunda maskesinin altında ne kadar yorulmuş biri olduğunu anlamak için dikkatli okumak gerekiyor. Ethem bana en çok dokunan karakter oldu. Yazar da bu kitabı ona ithaf etmiş. Ethem en içten ama en çok yanlış anlaşılan bir karakter. Anne tarafından sevilmeyen, baba tarafından ise sevilmekten korkulan bir ortanca çocuk. Hayat arkadaşını bile kendi seçmemiş, evlendirilmiş, sürekli bir başkası karar vermiş hayatına. Eşi Nurten ise dindar, yüreği temiz ama Ethem'e bambaşka bir dünyadan gelmiş biri. İkisi arasındaki mesafe kelimelerle değil, sessizliklerle anlatılıyor. Ve roman boyunca Ethem de bir şeyler kımıldıyor. Baskının altından bir insanın nasıl ayağa kalkmaya çalıştığını izliyorsunuz. Romanın sonunda Ethem'in o ölü toprağı üstünden atmaya başladığını hissettiğinizde içinizde küçük bir rahatlama oluyor. Bunu hak ediyordu diyorsunuz. Ekrem ise bana göre içlerinde belki de en üzücü hayatı yaşayan karakter. Bazı okuyucular bunu kaçırabilir. Çünkü en az dikkat çeken kardeş o. Annesinin onu da kendi seçtiği biriyle evlendireceğini anlayınca önüne çıkan ilk kişiyle kaçıp evleniyor. Ama bu kaçış da bir hapishaneye dönüşüyor zamanla. Sevgiyle aralarındaki mesafe bambaşka bir boyutta. Ve Ekrem bu boşluğu en yakın şekilde doldurmaya çalışıyor. Yok yok söylemeyeceğim ne yaptığını. Kitabın sonuna doğru Ekrem için üzüldüm. Çünkü o bir anlamda kurban. Ama etrafına verdiği zararı gördükçe bu kurban olma hali onun için savunulmaz hale geliyor. Bu çelişkiyi okumak beni rahatsız etti. Bu kitapta kimse bağırmıyor. Her şey fısıltıyla söyleniyor. Ve fısıltılar bazen çığlıktan daha çok içinize işliyor. Bence kitabın yaptığı şey şu. Size hiç kimseyi tam olarak kızdırtmıyor. Biri sizi kızdırıyor. Sonra kızdırdığı şeyin arkasındaki acıyı görüyorsunuz ve onu anlıyorsunuz. Kötü adam iyi adam ikilemi yok. Kimse tamamen masum, kimse tamamen suçlu değil. Hepsi elinden gelenin en iyisini yaptığını sanıyor. Ama bu sanış bile sorunun kendisi. Herkes kendi doğrusuna odaklanmış, kendi içinde yalnız. Ve tam da bu yüzden okurken hem kızıyorsunuz hem anlıyorsunuz. Hem de kendinize, ailenize bakıyorsunuz. Biz de mi böyleyiz acaba diye düşündürüyor kitap. Yapısal olarak da farklı bir kitap bu. 200 sayfa 24 bölüm. Öykücü kalemden çıktığı çok belli. Ve her bölüm kendi içinde bir öykü. Çok hızlı okunan ama bittiğinde daha isterdim dedirten bir yanı var. Bence bazı karakterlerin iç dünyası daha fazla açılabilirdi. Bir de şu var. Sona doğru sırlar art arda patlamaya başlayınca roman biraz arabesk bir dönüşüm geçiriyor. O ince dokunuşlu anlatım yerine kendini biraz daha gürültülü bir finale bırakıyor. Yine de sonunda ne olacak merakını yitirmedim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu roman Türk okurunu çok tanıdık bir yerden vuruyor. Haftada bir buluşan veya bayramlarda bir araya gelen görünürde kenetlenmiş ailelerimiz var. Ama o yemek masalarının altında kaç farklı his ses var. Kaç tane söylenmeyen şey dolaşıyor. Kitap hepimizin tanıdığı bir aileyi anlatıyor. Hepimizin ailesinde bir Ethem var. Bir Hülya var. Bir de kimsenin anlamadığı ama herkesin konuştuğu birileri var. Kitabın bir başka güzel yanı da şu. Yazar bunu bir nesil meselesi olarak da sunuyor. Anne babaların çocuklara yüklediği beklentiler, kardeşlerin birbirlerine yansıttıkları kıskançlıklar, geçmişten devralınan kırgınlıklar. Bir kuşaktan diğerine aktarılan şeyler sadece miras değil. Suskunluklar, yanlış anlamalar, söylenmeyen sevgiler de el değiştiriyor. Bunlara da dikkat ederek okumak gerekiyor. Şunu da söylemek istiyorum. Söylemen bilmesinler derin bir roman değil. Zaman zaman ortanın komşu ailesini dışarıdan izlemek gibi bir his veriyor. Sürprizlerden çok tahmin edilebilir bir hat üzerine ilerliyor. Ağır kurgular arayan okurlar için çerez niyetine okunacak bir kitap diyebilirim. Ama bu kitabın amacıyla çelişmiyor bana kalırsa. Zaten karakterler de hep bildiklerini zannediyor. Biz de okurken onların bildiklerini biliyoruz. Ama tüm bilinenler yan yana gelince ortaya çıkan tablo yine de insanı düşündürüyor. Kısaca özetlemek gerekirse söyleme bilmesinler, akıcı, duygu yoğunluğu yüksek, bir iki günde bitirilen bir roman. Bittiğinde sizi uzun uzun düşündürmüyor belki. Ama bir şeyleri yeniden oynatıyor. Kendinize bakıyorsunuz. Çevrenize bakıyorsunuz. Acaba bizim aile de böyle mi diye soruyorsunuz kendinize. Ya da eşinizle, anne babanızla olan ilişkinizi gözden geçiriyorsunuz. Bu romanı kime tavsiye ederim? Aile ilişkilerini, bireyler arası iletişimsizliği düşünmekten hoşlananlara, ağır kokulardan bunalıp sadece ama anlamlı bir kitap okumak isteyenlere. Peki size sormak istiyorum. Bu kitabı okudunuz mu? Hangi karakter en çok etkiledi sizi? Benim yorumlarıma katılıyor musunuz? Yorumlara yazın, konuşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.